Başarılı teknik direktör tanımı yapıldığında verilen örnekler hep aynı olur. Alex Ferguson, Guardiola, Mourinho gibi isimler söylenir. Oysa futbol tarihinde benzeri olmayan bir işe imza atan Guy Rox'u kimse hatırlamaz. Guy Rox, futbolu bıraktıktan bir yıl sonra 1961 yılında o yıllarda amatör bir kasaba olan Auxerre'ün teknik direktörü aradığını duyar. Bu, küçüklüğünden beri teknik direktörlük hayalini gerçekleştirmek için büyük bir fırsat olur. Guy Rox, Auxerre kulübüne gerekirse odun bile kesebileceğini söylediği bir başvuru mektubu yollar. Başvurular arasında en az maaşı isteyen ve en genç olan Guy Rox'tur. Kulüp başkanı onu seçer ve Guy Rox sadece 600 frank karşılığında Auxerre'ün başında teknik direktörlüğe başlar. Guy Rox kariyerine başlar başlamaz takım ile kasaba arasında bir bağ olmadığını fark eder. Ve ilk olarak Auxerre halkını takımla bütünleştirmek için çalışmalar yapar. Auxerre az nüfuslu olmasına karşın o dönemde ülkenin önemli üretim merkezlerinden biridir. Guy Rox, çiftçilik ve ahşap üretiminde ülkenin önemli merkezlerinden biri olan kasabanın imkanlarından faydalanmak için kapı kapı gezmeye başlar. Çiftçileri takıma keçi ve gübre bağışlamaları için ikna etmeye çalışır. Auxerre'in ilk futbol sahası da bu gübrelerle oluşturulur. Kasabanın kadınlarına ve futbolcu eşlerine giden Rox, onlardan takımın antrenmanda giymesi için önlük dikmelerini ister. Gecesini gündüzüne katan Rox, her zaman kulübe gelen ilk kişi ve kulüpten çıkan son kişi olur. Futbolcularını antrenmanlarda daha önce hiç görülmemiş bazı çalışmalara tabi tutar ve bu çalışmalarının karşılığını 1970 yılında 3. lige yükselerek alır. Disiplini ile alakalı o kadar çok şey anlatılır ki futbolcuların gece Paris'e gidip gitmediklerine arabalarının kaputlarının üstüne elini koyarak kontrol edermiş. Guy Rox'un Auxerre'i 1979-80 sezonunda Lig 2'de şampiyon olduğunda kimse onların Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olacağını tahmin bile etmez. Aynı sezon Fransa Kupası'nda finale çıkma başarısı gösterirler fakat Nantes'a penaltılarla elenirler. Takım Lig 1'e çıktıktan sadece 4 sene sonra ilk önemli ve büyük başarısını 1983-1984 yılında ligde 3. olarak gösterir ve UEFA Kupası'na katılırlar. UEFA'da ilk turdaki rakipleri o sene UEFA Kupası'nın favorisi olarak gösterilen John Benjamin Toshak'ın Sporting Lisbon'udur. İlk Avrupa maçlarında varlık gösteremezler. Takım ligde o kadar istikrarlıdır ki aynı sezonu 4. tamamlayıp yine UEFA Kupası'na katılma başarısı gösterirler. Sadece 4 sene önce Fransa 2. liginde mücadele ederken sürekli Avrupa Kupalarına katılan istikrarlı bir takım haline gelir. Rakip İtalyan devi AC Milan'dır. Fransa'da Stade de Abbé Deschams'ta Milan'ı 3-1 yenmeyi başarırlar. Fakat Milano'da 3-0'la mağlup olup elenirler. Bu maç Guy Rox'un Avrupa'da kendini gösterdiği ilk maç olarak bilinir. 1992-93'te Auxerre'i UEFA Kupası'nda yarı finale taşıyan Rox, takımın yükselen grafiğine karşın alışkanlıklarını hiç değiştirmez. Her antrenmanı bizzat yönetip çamur içinde kalmaktan ve maç sırasında eşofmanı ve beresiyle oturmaktan hiç vazgeçmez. Yarı finalde Borussia Dortmund'a penaltılarla elenirler. O dönem Auxerre Avrupa'nın en iyi top oynayan takımlar arasında Nevio Scala'nın Parması ile beraber gösterilir. 1994 yılında 15 yıl önce kaybettikleri Fransa Kupası'nı tarihlerinde ilk kez kazanırlar. Bu kupa Auxerre'in 2. lig şampiyonluğunun ardından tarihinde kazandığı 2. kupadır. Bir sezon sonra ise Auxerre tarihinin en başarılı sezonunu geçirir ve hem ligi hem de kupayı kazanır.
O yıllarda Fransa'da Goyrox'tan daha mutlusu yoktur. Ömrünü adadığı Auxerre Fransa'nın en büyüğüdür. Devam eden yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, UEFA Kupası'nda yarı final, Intertoto şampiyonluğu ve 2 Fransa Kupası şampiyonluğu daha yaşayan Rox, artık dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Kulüp istikrarlı ve güzel oyununu sonunda taçlandırabilmiştir. Goyrox'un Auxerre'i 1995-96 sezonunda Lig 1'i Paris Saint-Germain'in önünde bitirip şampiyon olmuştur. Artık Şampiyonlar Ligi'ndedirler. Grubu Ajax, Grasshoppers ve Rangers'ın önünde lider bitirir ve çeyrek finale yükselirler. Rakip 4 sene önce UEFA Kupası'nda yarı finalde elendikleri Borussia Dortmund'dur. Onlara gene boyun eğerler. Dortmund o sene kupayı müzesine götüren taraf olacaktır. Goyrox bir kasaba takımı olan Auxerre'i 44 yıl boyunca çalıştırmış ve amatör ligde sıradan takımken Fransa şampiyonu yapıp Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkartmıştır. Geçmişi ve tarihi olan takımları değil, bilinmeyen bir takımı dünya çapında tanınır hale getirmiştir. Ve bununla kalmayıp sayısız iyi futbolcusunun yetişmesinde başrol oynamıştır. Eric Cantona, Basile Boli, Enzo Scifo, Mexes bunlardan sadece birkaçıdır. Goyrox'un nasıl bu kadar başarılı olduğunu Eric Cantona'nın sözlerinden anlayabiliyorsunuz. Ailemden Marsilya'da 600 kilometre uzaklıktaki Auxerre'e gitmek için ayrıldım. Sadece 15 yaşındaydım. Biz genç oyuncular için Goyrox bir baba gibiydi. Onu çok sevdim ve saygı duydum. Bazı kulüplerde öyle değil. Ancak Goyrox, Auxerre'in büyük bir aile gibi olmasını sağladı. Goyrox, 2005 yılında Sedan'ı yenip Fransa Kupası'nı 4. kez kaldırdıkları günün ertesi günü düzenlediği basın toplantısında doktorların tavsiyesi üzerine teknik direktörlük kariyerine son noktayı koyduğunu açıkladı. Goyrox, basın toplantısında şu tarihi sözleri söylemişti. İlk yıl korkunç geçecek. Ancak yedek kulübesinde ölmediğim takdirde eninde sonunda emekliliğimin ilk yılını yaşayacaktım. Ve ben kulübede ölmek istemiyorum. 2005'teki vedasından sonra 2007 senesinde Lens'in başına geçen Rox, burada sadece 4 maça çıkar ve bir daha dönmemek üzere futbola veda eder. Sizlere bir Fransız yöneticinin söylediği ve Goyrox'u tek cümlede özetleyen sözle veda edelim. Rox'suz Auxerre, Eyfel'siz Paris'e benzer.